Merhabalar. Bugün Belçika gündemine deyim yerindeyse bomba gibi düşen bir tecavüz vakasından bahsedeceğiz. Peki bu tecavüz vakası Belçika gündemine neden bomba gibi düştü? Belçika'da ilk defa mı tecavüz olayı yaşanıyor ya da ilk defa mı bir tecavüz yargılanıyor, mahkemelik oluyor? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Bu videonun amacı bu. Bazen bir dava kendi başına bir dava değildir. Bir dava bir şeylere vesile olur. Bazen bir karar, dava sonucunda verilen bir karar, bir ülkenin adalet anlayışını, toplumsal değerlerini ve vicdanını aynı anda sorgulatır ve birçok şeyin aynı anda tartışılmasına sebep olur, sebebiyet verir. Bu davada tam olarak böyle bir dava. 1 Nisan itibariyle Belçika basınına şu başlıklar yansıdı. Tecavüzden yargılandı ama ceza almadı. Mahkeme tecavüz dedi ama ceza vermedi. Mahkeme genç, çalışkan ve parlak bir öğrenci olduğu için tecavüzcüye ceza vermedi. Evet, bu ve benzeri başlıklar 1 Nisan itibariyle Belçika basınının gündemini bayağı bir işgal etti ve beraberinde insanlarda bir sürü tepki yarattı. Nasıl olur da mahkeme tecavüz der ve ceza vermez. Özellikle de jinekoloji öğrencisine, çünkü bu insan normalde kadın vücuduyla daha sonra sürekli iç içe olacak ve özellikle de olumlu profilinden, parlak geleceğinden dolayı bir insana nasıl olur da mahkeme ceza vermez? Ceza neye göre veriliyor ya da verilmiyor? Bu insan, bu ki bahsi geçen tecavüz sanığı eğer jinekoloji öğrencisi değildi, sıradan biri olsaydı ne ceza alacaktı? Yine cezasız mı bırakılacaktı? Ya da ceza işlenen suça göre mi yoksa işleyen kişinin profiline göre mi veriliyor? Bu tarz tartışmalara neden oldu ve beraberinde gerçekten tepkiler çığ gibi büyüdü basında. Yani kişi neredeyse gerçekten şey üzerinden, sosyal medya üzerinden linç edildi. Kimliği açıklandı. Onun dışında birçok yerde eylemler düzenlendi. Löwen'dekini paylaşmıştım sizinle. O sadece bir tanesiydi. Onun dışında işte Gent'te ve benzeri birçok yerde bir sürü eylem yapıldı. Mahkemenin olayın tecavüz olduğuna kanaat getirip ceza vermemesi, hiçbir ceza vermemesi ve kişiyi şartsız salıvermesi tepkilere neden oldu. Bunun üzerine gerçekten o kadar çok tepki aldı ki Löwen Mahkemesi çok da sık yapmadığı bir şey yaparak kararı açıkladı. Kararda tabii ki olayın detaylarını da okuyabiliyorsunuz, detayları öğrenebiliyorsunuz. Mahkemenin de zaten tam olarak anladığım kadarıyla amacı buydu. Yani hani insanlara şeyi göstermek için neden bu kararı verdik, bakın detayları sizlerle paylaşıyoruz diye. Ve bunun üzerine tabii birçok insan okudu kararı, ben de okudum. Çünkü insanlar gerçekten şeyi anlamak istiyorlardı. Yani nasıl olur da mahkeme tecavüz der ama işte bahsettiği nedenlerden dolayı ceza Bu. vermez. Yani insan neyse, karar açıklandı, okundu, ben de okudum ve bu videoda size kararın bazı bölümlerini daha önce söz verdiğim üzere paylaşacağım. Hepsini değil, yoksa video uzar. Şimdi olay 2023 Kasım ayı itibariyle yaşanıyor. Halloween sürecinde, Cadılar Bayramı sürecinde. O dönem işte bazı öğrenciler böyle Löwen merkezde bazı kafelere falan gidiyorlar. Oralarda içip içip sarhoş oluyorlar. Kafelerden birinin adı Kafe X diye geçiyor. İşte tecavüz mağduru olan kız öğrenci, kadın öğrenci, kendisi nasıl tanımlıyor bilmiyorum. Ve nasıl bir grup arkadaşıyla birlikte o da kafelere gidiyor. Birçok kafeye içiyorlar orada, sarhoş oluyorlar. Hepsi çeşitli kostümler falan da giymişler bu arada. Ve gecenin ilerleyen kısım vaktinde bahsi geçen kişi, tecavüz mağduru sanıkla bir biçimde karşılaşıyor ve yolları kesişiyor, öyle diyelim. O detayları da geçiyoruz. İşte birlikte sohbet ediyorlar, içki falan içiyorlar, birlikte bir pizzacıya gidiyorlar. Bir saniye. Hı hı. Ee, Tecavüz sanığı kişi işte kızı gecenin sonunda arkadaşlarının yanına bırakmaya söz veriyor. Çünkü sanırım kızın kendisi Löwen'de kalmıyormuş. Löwen'de öğrenciler kotlarda kalabiliyorlar. Öğrenci yurdu tarzı yerler. Ya da bazıları mesela gidip gelebiliyorlar. Hani
şehir dışında ailelerinin falan yanında kalanlar. Sanırım bahsi geçen öğrenci de Löwen'de kalmıyormuş ama o gece normalde arkadaşlarının yanında kalacakmış. Öyle anlaşmışlar. Sanık, tecavüz sanığı kızı arkadaşlarının yanına götürüyor aslında kaldıkları yere ama bir biçimde kapı falan açılmıyor derken ne yapalım ne edelim çocuk kıza onun kotuna gitmeyi teklif ediyor ve gidiyorlar. Ve bundan önce pardon hemen tekrar bir detayı atlamayalım. Birlikte işte pizzacıya falan gidiyorlar. Pizzacıda da görüntüler var. Kızın kustuğu görüntüler. Ayrıca pizzacı çalışanı da kızın ayakta kadın mı diyelim kız mı diyelim bu da ayrı bir tartışma konusu tabii ki. Bu arada öğrenci diyelim. Ayakta durmakta zorlandığını söylüyor. Sonra birlikte erkek öğrencinin evine gidiyorlar, kotuna. Sonra sabah olduğunda kız öğrenci, dediğim gibi gerçekten kız kadın derken de şu anda kafamdan bir türlü şey geçiyor. Acaba doğru ifadeleri mi kullanıyorum diye. Çünkü bu da başlı başına bir tartışma konusu. Ama bu videonun değil. Neyse o yüzden geçiyoruz. Sabah olduğunda öğrenci kendisini başkasının yanında, başkasının yatağında çıplak bir biçimde buluyor. Gözlerini açtığında tabii ki büyük bir şaşkınlık ve yanındakine hani soruyor biz bir şey yaşadık mı diye. Evet diyor, birlikte olduk ve bunun üzerine kız hemen oradan ayrılıyor. Sanırım çocuk kızla birkaç defa aramaya çalışıyor falan hani ne oldu, nasılsın, neler yapıyorsun falan diye. Kız hemen çocuğun numarasını da bloke ediyor. Sonrasında cinsel şiddet sonrası bakım merkezine gidiyor. Belçika'da böyle bir benzer birkaç merkez var. Hastane bünyesinde olan merkezler bunlar. Orada kontrolden geçiyor ve doktorlar fiziksel ve psikolojik belirtilerin rıza dışı cinsel ilişki yaşandığına dair güçlü bulgular sunduğunu söylüyorlar ve bunun üzerine dava açılıyor. Tecavüz davası. Peki sanık ne diyor bu iddialara karşı? Hemen bakalım. Sanık kadının rızasının olduğunu düşündüğünü söylüyor. Kendi ifadesiyle şöyle: kadınla birlikte eve geldik, sohbet ettik, öpüştük ve birlikte olduk. Hayır demedi, sarhoş değildi. Hatta ben ona korunup korunmadığını, alıp almadığını sordum. Tabii sonrasında ortaya çıkan durum aslında kızın korunmadığı ve hap falan da kullanmadığı, yani hiçbir biçimde kullanmadığı. Normalde mantıken şey yapmanız gerekiyor. Yani jinekoloji öğrencisi karşısında birlikte olacağı kişiye korunup korunmadığını söylüyor. O da mantıken hayır demiş olması gerekiyor çünkü korunmuyormuş. Hayır demesine rağmen korunmasız bir biçimde hiçbir korunma yöntemi kullanılmadan birlikte olması da pek mantıklı gelmiyor tabii ki. Neyse. Sonra işte mahkeme telefonları falan araştırıyor. Ortaya çıkan WhatsApp konuşmalarından, sanığın arkadaşlarıyla yaptığı WhatsApp konuşmalarından aslında yani sarhoşluğun farkında olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle bir mesaj var. Kız biraz bayılmak üzereydi. Böyle bir mesaj bulunuyor. Yani sanık aslında kızın bilincinin yerinde olmadığının aşırı sarhoşluktan dolayı farkında. Ayrıca pizzacıda kusma anına dair görüntüler var ve dediğimiz gibi pizzacı çalışanı da doğruluyor durumu. Ve onun dışında böyle sokakta yürürken de görüntüler var. Bayağı böyle yalpalayarak yürüyor falan. Yani bayağı sarhoş olduğu oradaki görüntülerden de belli. Evet, dediğimiz gibi tecavüz suçlamasıyla dava açıldı ve dava belli bir süre sürdü. Derken Mart ayının sonunda davanın kararı açıklandı. Basına sanırım 1 Nisan itibariyle yansıdı. Çünkü bu durumu 1 Nisan şakası mı acaba bu diye yorumlayanlar da oldu. Mahkemeye gerekçeli kararını şu şekilde açıkladı. Hemen bir bakalım. Kadının olay anında bilinci açık değildi. Sarhoşluğu ve psikolojik tepkileri rızanın olmadığını ortaya koymaktadır. Sanık, kadının bu durumda rıza veremeyeceğini fark etmiş olmalıydı. Dolayısıyla eylem tecavüzdür. Evet, bu karardan sonra beklenmeyen oldu. Tecavüz ama mahkeme buna rağmen sanığın ceza almamasına karar verdi. Gerekçelerini ise mahkeme şu şekilde sıraladı. Sanığın daha önce bir sabıka kaydının bulunmaması, psikolojik olarak risk teşkil etmemesi, akademik başarısı ve topluma faydalı bir birey olacağına dair öngörü, sosyal çevresinden destek görmesi. Sonuç, tecavüz suçundan mahkeme
onu mahkum etti, suçlu buldu ama ceza vermedi. Sabıka kaydına da işlemedi. Hiç ceza derken şeyden bahsetmiyoruz sadece. Cezaevine atmaktan bahsetmiyoruz. Hiçbir şekilde ceza verilmedi. Evet, tecavüz etti ama geleceği parlak diye affettik. Biraz karar buraya çıktı. Dediğim gibi bunun üzerine çok büyük bir toplumsal tepki oluştu ve mahkeme bu kararı yayınladı. Benim de elime geçen, birçok kişinin eline geçen. Ve insanlar kararı okuduktan sonra bu defa tepkiler biraz yön değiştirmeye başladı. Kararı okuyanlar, hani olayın detayını öğrenenler, acaba bu gerçekten tecavüz müydü diye sorgulamaya başladılar. Yani toplum bu konuda ikiye ayrıldı. Başta yani mahkeme tecavüz dedi, tecavüzcüye hiçbir ceza vermeden serbest bıraktı diye tepkiler oluştu. Şimdi de mahkeme acaba hani böyle bir gece yarısı birlikte içip cozutup sonra birlikte olan, sonra sabah da işte ben bir şey hatırlamıyorum diye tecavüz davası açan birinin hani ne derler, nasıl bunu tecavüz olarak sınıflandırabilir diye de tepkiler oluştu. Bu gerçekten tecavüz mü? Kadın sarhoşsa rızası otomatikmen geçersiz mi? Erkek bunu anlamamış olabilir mi? Gibisinden tartışmalar oluştu. Ve açıkçası evet, kararı okuduğunuz zaman ben de dahil, hatta benim bu bahsettiğim dersi veren 30 yıllık tecrübeye sahip, yani benden çok daha fazla görmüş geçirmiş hocam da şey dedi. Aslında bu Belçika tarihinde bile devrim sayılabilecek bir karar. Yani mahkemenin böyle bir durumu tecavüz olarak adlandırması. Çünkü toplumsal algımızda hani biz şey olarak görüyoruz hep, tecavüzcüleri böyle gece yarısı böyle bir sokak kenarında işte, yani ya da ıssız bir yerde bulduğu avını, kadını böyle işte yakalayan, çok böyle aşırı derecede şiddet kullanarak tecavüz eden algımız var. Tecavüz deyince ve tecavüzcü deyince aklımıza genelde bunlar geliyor. Yani bir insanın birlikte içtiği biri tarafından tecavüz edilebileceği genelde bizim toplumsal olarak da algılarımıza yer edinen bir şey değil. Ya da işte öpüşmüşse nasıl oluyor da. Ama bu konuya geleceğiz. Evet, bir insan öpüşebilir sizinle. Bir insan hatta sizinle birlikte olmaya karar verebilir ama son anda kararını çekebilir. Bir insanın öpüşmesi cinselliğe de onay verdiği anlamına gelmiyor. Hatta dediğim gibi cinselliğe onay verip sonradan kararını değiştirebilir. Ve sizin ama kesin naz yapıyordur, istiyordur diyerek rızası olmadan onunla birlikte olmanız ve onun da size karşı tepki göstermemesi, tepkiden kastım çırpınmaması bu olayın tecavüz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Devam edelim. Evet, dedik ki bu durum gerçekten bizim toplum olarak tecavüzcü ve tecavüz algımıza ilişkin bayağı bir tartışmalara neden oldu. İyi de oldu çünkü bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bizim beynimizdeki, kafamızdaki tecavüz ve tecavüzcü olgusu aslında baktığınız zaman çok nadiren yaşanan bir durum. Dediğim gibi hani karşısındakini öldüresiye döverek, hatta öldüren katil ruhlu tecavüzcüler çoğunlukta değiller. Çoğunlukta işte tecavüzcüler böyleleri. Babamız, bazen kardeşimiz, bazen komşumuz, işte doktorumuz ve sokaktan geçen ne kadar beyefendi dediğimiz kişiler. Maalesef gerçeklik bu. Ve biz toplum olarak tecavüz kültürüne ne kadar çanak tutuyoruz? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Yani bazen örf ve adetlerimizle, bazı alışkanlıklarımızla, çocuklarımızı yetiştirme biçimimizle, evetin, hayırın ne olduğunu onlara öğretme biçimimizle ve daha bir sürü şekilde aslında toplum olarak karşı çıktığımız tecavüze ne kadar çanak tuttuğumuzu tartışmamız gerekiyor. Ve aslında bu tam olarak da buna vesile oldu. Ve enteresan, gerçekten bizim hocamız sanki değil, biliyor. Demek ki yıllardır o kadar çok görmüş ki. Bu olay basına yansımadan bir hafta önce bizim bu konuya dair bir dersimiz vardı ve
Hocamız sanki bu davadan bahsediyormuş gibi konulara değindi ve sonrasında bu durum ortaya çıktı. Çok şok edici bir durum. Ben o dersten de size bahsedeceğim çünkü çok önemli. Önemli detayları, önemli çıkarımları kesinlikle sizlerle paylaşacağım bir video çekeceğim. Neyse şimdi biz şeye geçelim. Rıza tanımına geçelim ve tecavüz nedir bir ona geçelim. En azından yasalardaki tanımına bakalım. Evet, Belçika yasalarında tecavüz ve rıza. Belçika kanunu bu konuda oldukça açık aslında. En azından son yıllarda yapılan reformlarla birlikte. İlgili madde şöyle. Madde 375 rızası olmadan bir kişiyle cinsel ilişkiye girilmesi tecavüzdür. Tabii hemen şeyi de belirtelim. Kişiyle yani kadın da olabilir, erkek de olabilir, trans da olabilir. Her türlü rızası olmayan kişiyle girilen cinsel ilişki tecavüzdür. Nokta. Ve aile içi cinsel suçları da düzenleyen bir madde var. Madde 417. O da şu şekilde: evlilik ya da birliktelik cinsel ilişki için otomatik rıza anlamına gelmez. Rıza dışı cinsel eylem tecavüz sayılır. Tabii bu şekilde baktığımız zaman aslında şimdi oraya da girmeyelim ama toplumumuzda analarımızın, kardeşlerimizin, ablalarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın düzenli olarak aile içi tecavüze maruz kaldığını da tahmin etmek zor değil. Hem de tam olarak da tecavüz denilince tecavüzü aşırı derecede kınayan bir toplum olmamıza rağmen. Onun dışında rıza tanımına geçelim. 2022 yılında yapılan reformdan sonraki tanım bu. Rıza, açık, özgür iradeye dayanan bilinçli bir onaydır. Sarhoşluk, baygınlık ya da zihinsel bulanıklık halinde verilen onay geçersizdir. Baktığımız zaman bu yasalar çerçevesinde evet bahsi geçen olay kesinlikle ve kesinlikle tecavüz. Mahkemenin kararı bu konuda kesinlikle doğru. Ama sorun şu, dedik ki evet mahkeme doğru karar verdi ama ceza vermedi sanığın profilinden dolayı. Şimdi nasıl olacak? Bu bize şeyi sorgulattı tekrar dediğim gibi. Yani bu tecavüzcüler kim? Kim? Bahsedilen tecavüzcüler. Ve tecavüz dediğimiz şey ne aslında? Şimdi tecavüzcüler bahsettiğimiz bizim ya da algımızda oluşan o filmlerdeki kötü adamlar değilse işte ıssız bir bölgede saklanıp işte kadınlara pusuya düşürüp onlara zorla tecavüz eden, şiddet uygulayan hatta sonrasında öldüren katil ruhlu insanlar değilse onlar da dahil sadece onlar değilse öyle diyelim. Kim peki bunlar? Evet görüyoruz geleceği parlak olan, son derece çalışkan, son derece yetenekli bir doktor adayı. Bu bir örnek. Evet kardeşimiz, dayımız, babamız, amcamız, komşumuz. Evet bunlardan herhangi biri potansiyel tecavüzcü olabilir. Bu durumda tabii ki ne ceza verilmesi gerekiyor? Bu da başlı başına bir tartışma konusu. Cezasız mı bırakmamız gerekiyor? Bundan dolayı evet herkesi alıp cezaevine atabilecek durumda değiliz. Ne yapacağız? Bu durumda sadece bahsettiğimiz katil ruhlu tecavüzcülere mi ceza vermemiz gerekiyor? Diğerlerini olumlu profillerinden dolayı cezasız mı bırakmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor gerçekten? Bence bunu kesinlikle tartışmamız gerekiyor. Yani bu bahsettiğimiz olumlu, iyi profile sahip tecavüzcülere ne yapacağız? Cezasız mı bırakacağız? Yoksa toplumun neredeyse yarısını cezaevine mi atacağız? Nasıl olacak bu iş? Bu da bir başka videonun konusu. Kesinlikle bunu tartışmamız gerekiyor. Ve özellikle de şeyi de tartışmamız gerekiyor. O da başka bir videonun konusu. Yani bizim toplum olarak farkında olmadan tecavüz kültürüne çanak tutmamız. Ne şekilde biz tecavüz kültürüne çanak tutuyoruz? Ne şekilde var olmasını sağlıyoruz? Ondan bahsedelim biraz. Ve dediğim gibi bir sonraki videoda sizlerle benim 30 yıldır bu alanda aktif olarak çalışan hocamın olay açıklandıktan sonra derste yaptığı konuşmanın böyle özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemliydi. 30 yıllık tecrübe sonuç itibariyle. Bu arada kendisi hani hukuk alanında doktora yapmış, 30 yıldır ders veren çok önemli bir profesör ve aktivist aynı zamanda tecrübeli. O yüzden de paylaşmak gerekiyor.
Evet, bir sonraki videoda özellikle şu konulara değinmek istiyorum. Yani fail, tecavüzcü bu durumda tanıdığımız biri olduğunda adalet nasıl işlemeli ya da nasıl işler? Kardeşimiz, arkadaşımız, sevgilimiz, birini incittiğinde, ona karşı suç işlediğinde kimin tarafında oluruz ya da kimin tarafında olmalıyız? Adalet duygumuz ne zaman kime karşı çalışır? Ve özellikle dediğim gibi toplum olarak tecavüz kültürüne olan katkımız, bunlardan bahsedeceğiz. Ve tecavüzcülere en uygun ceza ne? Bunu birlikte bir tartışalım gerçekten. Bu konuların hepsine dair bir video kesinlikle yapmaya çalışacağım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuya dair. Yorumlarınızı okuyacağım ve bir sonraki videomda o yorumlar çerçevesinde de belki görüş beyan etmeye çalışırım. O zamana kadar görüşmek üzere, sevgiler.